İklim değişikliği konusunda en önemli kozumuz yenilenebilir enerji. Dünyanın %100 yenilenebilir enerjiye doğru koştuğu enerji devrimi günlerindeyiz. Bugünlerde de en çok konuşulan konu bu. En önemlileri ve en popüler olanları güneş ve rüzgar. Mühendislik açısından en zor olanı ise rüzgar. Biz de size bugün bir rüzgar santralini tanıtmak istedik. Ve kalktık Ava'ya geldik. 2012 yılında kurulan Ekore, yenilenebilir enerji konularında faaliyet gösteriyor. Daha çok güneşe odaklanmış bulunmaktalar. Bu santral ise onların kurduğu ve işlettiği ilk rüzgar santrali. Bu rüzgar santralinin toplamda 2 türbünü var. Her bir türbünün kapasitesi ise 3.6 megawatt. Ekore burayı büyütmek istiyor ve bir sonraki aşamada 26.4 megawatt'a çıkmak istiyorlar. Sahanın toplam potansiyel megawattı ise 50 megawatt. Yani birazcık daha yolları var ama emin adımlarla oraya gidiyorlar. Lokasyon olarak rüzgara çok verimli bir alandayız. Burası Karadeniz sahilleri. İstanbul'un Ava ilçesini biraz geçin, yazlıkçıların da çok sevdiği Kefken'e yakın bir yerlerdeyiz. Karadeniz'e yamaç olduğu için rüzgarı direkt cepheden alıyor. Ondan dolayı da buradaki verimlilik kapasite faktörü olarak %40'lara 50'lere çıkabiliyor. Burada sorabilirsiniz bu terim ne anlama geliyor diye. Bu şu anlama geliyor. Günün yarısında burası tam gaz, full enerji üretiyor. Burada da biraz rakamlardan bahsetmek isterim. Rüzgar enerjisi sektöründe %35 iyi sayılıyor. %40 çok iyi, %50 muazzam. Yani burası çok iyi performans gösteriyor. Muazzam olarak nitelendiren yerler ise Çanakkale ve Hatay taraflarında. Şimdi isterseniz burayı kuran ve işleten Serhan Süzer ile kısa bir sohbet edelim. Ekore'nin kurucusu ve CEO'su benim de yıllardır arkadaşım olan Serhan Süzer yanımda. Ona birkaç soru soracağız. Rüzgar santrali ile ilgili bilgi almaya çalışacağız. Serhan nasılsın? İyiyim Kerem, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Yenilenebilir enerjiye nasıl girdin? Seni ne teşvik etti? Yenilenebilir enerjiye ben çok uzun yıllardır baktığım ve incelediğim üniversite yıllarımdan beri bir sektördü. Yani bu 90'lı yılların ikinci yarısından bahsediyorum. Yani özellikle güneş enerjisiyle ilgili ne görsem makale alırdım, okurdum, işte saklardım. İlk başlarda yani aile şirketinde başladığımda bizim de yatırım olarak yani yine 2000'li yılların başlarında işte güneş enerjisine girmemiz gerektiğini telkin ettiğim olmuştur. Sonra da işte 2011 senesinde aile şirketinden ayrıldığımda az bir sermaye ile bu sektöre güneş enerjisine giriş yaptım. Bir CSP, Concentrating Solar Power dediğimiz ısı ve buhar üreten bir teknolojiye yatırım yaptım. Sonrasında 2 sene sonra o şirketi sattım. Yekpare 2012 senesi gibi yani o arada elektrik tarafına odaklanmak istediğim için bir fotovoltaik PV firması kurdum. Hem proje geliştiren, işte kurulum yapan ve aynı zamanda işletme yapan bir şirket kurdum.
O ara bunları yaparken tabii yani rüzgara da bir bakalım, deneyelim. Sonuçta rüzgar da güneşin kardeş sektörü diye. İlk olarak bu projenin işte projesini satın alaraktan, proje mertebesinde satın alaraktan rüzgar enerjisine giriş yapmış olduk. Peki buradan yola çıkarak sana bir şey sormak istiyorum Serhan. Böyle bir santrali yapmanın maliyeti nedir yatırım olarak? Şöyle söyleyeyim, türbin fiyatları sürekli düştü. Biz biraz tabii daha hani satın aldığımız dönemlerde, yani bundan işte 6-7 sene evvelinden bahsediyorum. Yani o dönemde yaklaşık megawatt başına 1.2-1.3 milyon euroydu. Şu anda megawatt başına 750-800 bin eurolara düştü türbin maliyetleri. Ama mesela baktığımızda megawatt başına diyorum bu arada. Mesela şuradaki bir türbin 3.6 megawatt. Yani söylediğim rakamları 3.6 ile çarpın ki oradaki bir türbinin maliyetini hesaplayın. Tabii sadece türbin yatırımı yapmakla bitmiyor bu iş. Burada bütün yani baktığınızda iletim sisteminin yatırımı var. Kontrol binasının yatırımı var. İçindeki bütün ekipmanların, işte bizim kendi içimizdeki o mekanizma olsun. Yani çok ciddi bir masraf da hafriyat, buranın hazır hale getirilmesi. Türbün dışı yatırım olarak yansıyor. Dolayısıyla sağlam bir yatırım var burada. Yani büyük bir vizyonumuz var. O vizyona doğru gittikçe hızlanarak geçeceğiz. Yani burada amaç enerji devrimini gerçekleştirmek. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bunu yapmak. Ve dediğim gibi uluslararası arenada da saygıdeğer bu işleri iyi yapan firmalardan birisi olmak istiyoruz. Kesinlikle yapacağından da hiçbir şüphem yok. Hem arkadaş olarak hem de dışarıdan bir izleyici olarak Ekore'nin başarıları beni de gururlandırıyor. Umarım daha güzel günlere. İnşallah. Bizi misafir ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Tabii her zaman, her zaman. Seni burada görmekten dolayı tekrar mutlu oldum. Çünkü uzun süredir konuşuyorduk, buraya gelelim bir türlü olmadı. Şimdi mesela Haziran ayında yapıyoruz bu röportajı. Haziran ayı bizim en düşük sezonumuz. Yani kış aylarında bizim üretimimiz maksimuma çıkıyor. Ama şöyle bir güzel havada yani seni ağırlayabildiğim ve ekibinle birlikte geldiğin için de ayrıca teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi. Ekore'nin rüzgar santralini gezdik. Diğer bölümlerde, başka yerlerde görüşmek üzere.